Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kolajenler. Kolajenlerle ilgili daha önce bir video çekmiştim ama bu videoda kolajenleri birbiriyle karşılaştırmak istedim. Çünkü hangi üründen elde ediliyorlar? Tavuk mu, sığır mı, balık mı? İçinde kaç miligram tip 1, tip 2, tip 3 kolajen var? Hangi sıklıkta kullanmalıyız ve hangisini tercih etmeliyiz diye çok fazla kafa karışıklığı var. Bunları birbirleriyle karşılaştırarak gidermek istedim. Ama önce kolajeni ne zaman vücudumuzda azaldığından bahsetmek istiyorum. Yaş aldıkça 20 yaşından sonra yaklaşık %5 ile %1 arasında bir kolajen kaybımız oluyor. Kolajen kaybı da sarkmalara yol açıyor en temel olarak. Tipte tip 1 ve tip 3 kolajen ağırlıkta. Tip 2 kolajen de kıkırdak ve kemik dokusunda daha ağır bulunuyor. Eğer probleminiz kıkırdak problemi ise daha çok tip 2 kolajen içeren ürünler kullanmanızı tercih ediyoruz. Ama ciltle ilgili kırışıklık, kuruluk ve sarkmayı gidermek amaçlı kullanmak istiyorsanız tip 1 ve tip 3. Bazı kolajenlerde tip 3 yok. Tip 1 bağ dokusunun %70-%80'ini oluşturduğu için tip 1'de tercih edebilirsiniz. Ben hepsini şimdi teker teker anlatacağım. Yaş almanın dışında hava kirliliği, aşırı stres, uykusuzluk da kolajen kaybını tetikleyen diğer nedenler arasında sayılıyor. Bir yeni faktör daha eklendi, hareketsizlik. Eğer sedanter bir yaşama sahipseniz, yani hareket etmiyorsanız kolajen kaybınız daha fazla oluyor. Ama egzersiz yapıyorsanız kolajen kaybı daha az oluyor. Bu da dip bilgi olarak gelsin. Şimdi istiyorum ki teker teker kolajenlerden başlayalım. Neden başlayalım? Hadi suda kolajenden başlayalım. Bu suda kolajenin shot formu, yani direkt kapağını açıyorsunuz. Güzelce bir çalkaladıktan sonra içiyorsunuz. Bu içinde ne kadar kolajen olduğunu söyleyeceğim şimdi size. Shot formu 5500 miligram kolajen var. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bizim size önerdiğimiz 1 gram kolajen tüketmeniz ve bunu en az etkisini görmek için 8 hafta kullanın diyor. Ama bizim önerdiğimiz kürler 8 hafta değil 12 haftalık kürler. Yani 3 ay kullanmak ve 3 ay ara verip tekrar 3 ay kullanmak. Etkiyi de genelde 4. 6. haftadan sonra görüyoruz. Bu kolajen miktarı açısından 5500 miligram, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiğinin yarısı kadar. Ama şöyle bir özelliği var bunun içinde. Hyaluronik asit, koenzim Q10, biyotin, vitamin C, E, B5 ve vitamin B6 bulunuyor. Bu açısından, yani bu özellikler açısından da hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Molekül ağırlığı yanılmıyorsam 2000 Dalton, yani emilebilirliği gayet uygun. 3000 Dalton'un altında olması lazım ki bağırsaktan emilebilsin. Bunlar önemli. Sığırdan elde ediliyor bu. Sığır kolajeni. İçinde hem tip 1 var hem tip 3 var. Bu erik aromalıymış. İçinde şeker yok ama şeker olmaması tatsız olduğu anlamına gelmiyor. Tatlandırıcı bulunuyor. Bununla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Hyaluronik asit miktarını da söyleyeyim. 100 mg. İçinde 100 mg hyaluronik asit var. Bu suda kolajenin shot formu, erik aromalı olduğunu hatırlatayım. Şimdi aynı markanın toz formu var. Toz formlarının şöyle bir zorluğu var. Çok iyi çalkalamak lazım. Çok iyi karıştırmak lazım. Ve ürün şu şekilde satılıyor. Suda kolajenin içinde bir shaker var. Shaker'ın içinde şöyle topaklaşmaması için süzmeyi sağlayan bir filtre koymuşlar. Bu da tabii yani pazarlama stratejisi açısından iyi bir şey suda kolajen için. Çünkü gerçekten bunları eritmek, kullanmak inanılmaz zor. Çoğu zaman benim topak topak olmuştur. Böyle ağzında o gelmiştir. Onun topak topak olmaması lazım ki emilebilsinler. Yani iyice homojen bir şekilde çözülmüş olması lazım. O yüzden toz formları bu hazır shot formlarına göre daha ucuz. Bunların emilebilirlikleri daha yüksek ama az önce de söylediğim kolajen ürünleri miktarı daha az. Bunun içinde 8000 miligram var. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiğinin %20'si daha az
miktarda kolajen içeriyor. Tip 1 ve tip 3 kolajen içeriyor. Yine sığır. Ama bunun içinde probiyotikler var. Yani az önce söylediğim shot'ın içerisinde probiyotik yokken bunun içerisinde probiyotik koymuşlar. Probiyotik ne işe yarıyor? Probiyotik de bağırsaktaki bizim işimize yarayan bakterilerin çoğalmasını sağlayan yararlı bakteriler. 1 milyar 1 milyon yazıyor. 1 milyar probiyotik içeriyor. Lactobacillus acidophilus var içerisinde. Bu açıdan hani benim gönlümü kazandı açık söylemek gerekirse sudokolajen. Çünkü probiyotik hem kabız kalmamızı engelliyor, bağırsaklarımızın daha iyi çalışmasını sağlıyor. Bağırsak ne kadar iyi çalışıyorsa kendimizi o kadar sağlıklı hissediyoruz. Ne kadar hyaluronik asit var? Yine 100 mg hyaluronik asit var. Az önceki shot formuyla aynı. Bunun aromalarına baktığımızda karpuz, ananas ve mandalina mango aroması var. Mandalina mango tek bir formda. Çok şekerli. Yani bu aromalar biraz benim bayıyor açıkçası. Kullanımı biraz zor. Hani böyle çok aktif spor yaptığınızda böyle şekere ihtiyacınız oluyor aromaya. O hani güzel oluyor ama evde biraz kullanımı zor. Ama sade yoğurtlara, laktozsuz yoğurtlara karıştırarak da ya da milkshake ya da bir şekilde işte ürünlerin içerisine karıştırarak da güzel hani aromasız ürünlerin içerisine karıştırarak da bu aromayı kullanmanız mümkün olabiliyor. Suyun içerisine atıp iyice çalkalayıp eritip de kullanmak mümkün. Genelde 250 mililitre suyla kullanılmasını öneriyorlar. Genelde biz gece öneriyoruz kolajen kullanımını. Çünkü bütün onarım akşam olduğu için, gece saatlerinde olduğu için biyoyararlılıkları daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama gündüz de kullanabilirsiniz. Öğün arasında da kullanabilirsiniz. Çok problem değil. Wonka'ya geçelim. Wonka kolajeninin de hem tableti hem de sachet formu var. Yani toz formu var. Tablet formunda 750 mg kolajen var. Çok az açıkçası. Bizim önerdiğimiz 1 gram. Bu sachet formunda da 1 gram var. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği kolajen miktarını tamamını kapsıyor. Bu hangi ürün? Bu da sığır. Ama sadece tip 1 kolajen içeriyor Wonka. Tip 3'ü yok. Suda kolajenin hem tip 1 hem tip 3'ü vardı. Tablet formu elimde yok. Gösteremiyorum o yüzden size. Balıktan elde edilmiş bir kolajen. İçinde 150 mg hyaluronik asit var. Bunun içerisindeki hyaluronik asit miktarı da 100 mg. Genelde 100 mg'da hyaluronik asit miktarları suda kolajende. Tablet formunun hyaluronik asit miktarı biraz daha fazla ama kolajen miktarı çok düşük olduğu için tableti ben açıkçası çok fazla önermiyorum. Kullanacaksanız sachet formunu kullanmanız daha yararlılama açısından daha iyi olur. Yani arada bir 14 kat fark var kolajen açısından Wonka'da. Bunun dışında bunun aromaları da ananas, karpuz, çilek aroması var. Maalesef bu ürünler hepsi aromalı satılıyor yani toz formunda olanlar. Çünkü tatsız ürünlerin satışı daha zor olduğu için Türkiye'de. Ama ben açıkçası tatsız kolajenlerin satılmasını tercih ederdim. Çünkü az önce söylediğim gibi aromalar çok tatlandırıcı içerdiği için benim için içimi biraz daha zor oluyor. Bunu da böyle bıraktık. Bunun dışında DN Kolajen 2 var. Bu da piyasaya yeni çıktı. Şöyle parlıyor tabi. Şöyle göstereyim size. Bu tip 2 kolajen içeriyor. Sonunda zaten 2 ibaresi de ondan geliyor. 30 tane kapsül var. Tip 2 kolajenin az önce kemik ve kıkırdak sağlığı için yararlı olduğunu söylemiştim. Daha çok eklem ağrısı çeken, omuz ağrıları olan işte ya da bu hastalıklara eğilimleri olan insanlarda tip 2 kolajen kullanmanızı öneriyorum. Az öncekiler tip 1, tip 1, tip 3'tü. Bunun içinde çinko, kalsiyum, vitamin D ve vitamin C var. Bu ek gıdalar, ek vitamin ve mineraller hem
bunların emilimini arttırıyorlar. Özellikle çinko ve bakır. Hem de bağışıklık sistemi güçlendirdiği için çok hani bir taşta 2-3 kuş vurmuş oluyorsunuz. Bunun içindeki işte vitamin C ve vitamin D olması da oldukça iyi. Gelelim bir başka ürüne. Kolajen Lift. Kolajen Lift'ten çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü bu sadece klinik satışı olan bir şey. Eczane satışı yok. Şu aşamada zaten klinikler ulaşımı çok kolay olmadığı için kolajen miktarı çok yeterli olmadığı için onu pas geçiyorum. Bir de Regulatio Pro var. Bu da içerisinde vitamin C, biyotin, çinko, bakır ve hyaluronik asit içeren bir takviye. İçinde kolajen yok. Bunu da kolajen olarak soruyorsunuz bana bazen. Bunun içerisinde kolajen yok. Sadece hyaluronik asit miktarı yüksek olan bir shot ve çok böyle ekşi bir tadı var. İçimi biraz zor. Böyle şurup içmiş gibi oluyorsunuz ama zaten kolajen içermediği için bundan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Bu seri içerisinde tadını en çok sevdiğim ve ürün bu. Yani erik aromalı Sudo kolajenin en çok sevdiğim aroma olduğunu söyleyebilirim. Diğerleri biraz bayık. Bu biraz böyle mayhoş bir tadı var. İçilebilirtesi o yüzden daha iyi. Bir de şu anda elimde olmayan bir üründen bahsedeceğim size. Colango. Colango'da sadece internet satışı olan bir kolajen. Eczanelerde yok. Bunları eczanelerde bulabilirsiniz aynı zamanda. İnternet satışları da var. İçinde 18 tane amino asit var ve 3 farklı formu var. Limonlusu, çileklisi ve sadesi. Evet, nihayet sade bulabildik toz formda olanlardan. Tip 1 kolajen içeriyor sadece ve sığır kolajeninden elde edilmiş. Ne kadar içerdiğini hemen bakıyorum. Evet, onu yazmamışlar. Onu bulamadım. Yani kaç miligram kolajen, tip 1 kolajen içeriyor. Kendi internet sitelerinde yok. Buradan onlara selam olsun. Mutlaka eklesinler. Çünkü biz açıkçası artık kolajen alırken ne kadar kolajen içerdiğini, hangi hayvanın elde edildiğini ve tip 1 mi, tip 2 mi, tip 3 mü olduğuna bakıyoruz. Bunların emilabilitesi genelde 3000 Dalton'un altında olduğu için emilebilitesi yüksek diyoruz. Yani biyo yararlanımları yüksek. Kolajenlerle ilgili kapatmadan son bir şey daha eklemek istiyorum. Kolajenlerle ilgili çalışmalar daha yeni yapılmaya başlıyor. Daha geniş kapsamlı randomize çalışmalara ihtiyaç var. Şu anda elde ettiğimiz verilerle deri kuruluğunu azalttığını, ince çizgilerini bir miktar kaybolduğunu, hafif lifting yaptığını biliyoruz ama tabii ki de bunlar bir besin takviyesi. Besin takviyeleri mucize beklemeyin. Mutlaka biz ek işlemler öneriyoruz size. İşte mezoterapi gibi, kolajen enjeksiyonu gibi, dermapen, dermaroller, altın iğne gibi cildi uyararak kolajen üretimini bu kolajenleri kullanırken birlikte yaparsanız etki çok çok daha kuvvetli oluyor. Bunun dışında cildi uyaran vitamin A ve vitamin C serumlarının da mutlaka kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle vitamin A serumlarını akşam, vitamin C serumlarını da gündüz öneriyoruz. Bunlar birlikte olduğunda, siz sigarayı bıraktığınızda, düzenli uyuduğunuzda tabii ki de etki çok 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 daha iyi oluyor. Belki o zaman gözle görülebilir ve çok daha fark edilebilir değişiklikler oluyor bir bütün olarak ele alındığında. Bunun dışında işte içilebilir evde yaptığımız et suyu kolajenler tabii ki de tüketin. Moleküler ağırlıkları biraz yüksek, emilimleri biraz sıkıntılı ama hiç elinizde bunlara erişiminiz yoksa, ulaşamıyorsanız mutlaka onları da kullanın. Balık yiyin, fasulye yiyin. Onun dışında yumurta tüketin. Et suyunun dışında. Bunlar bir bütün. Bunları da alırsanız çok çok daha sağlıklı bir cilde sahip olursunuz. Genel olarak kolajenlerle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bana yine sorular sorabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa DM'den, Instagram'dan yazabilirsiniz. YouTube'dan yazabilirsiniz. Instagram'da beni hala takip etmiyorsanız takip etmenizi rica edeceğim. Doktor Bora Özel, Dr. Bora Özel şeklinde yazarsanız beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Eğer hala takipte etmiyorsanız YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açıp yeni videolarla karşınızda olmak istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.